Burası Adana'nın Kozan ilçesi, Saygılı İşyan'ın yanı. Buraya Ciğerciler Sokağı dedin mi bilirler. Bana bir gelen pişman, bir gelmeyen pişman. Niye? Gelen alışıyor, sürekli geliyor. Gelmeyen de ya Bağıryan'ın yanına gidip de bir ciğer yiyemedik diye pişman. Yoksa adam bir alıştırıyor, nereden geldim diyor ya. ...1966'da Ferhat Tepesi'nde, Ferhat Köyü'nde doğmuşum. 1980 yılında da Kozan'a geldim. Ve bu dükkanı açtık. 18 yaşındaydık. Önce bulaşıkçılıktan başladım. Sonra madanozların kökünü doğruya. Ondan sonra işte ocağın başına geçtik. Bağıryanık ciğer dedin mi artık herkesin aklına. Ciğerci dedim, Bağıryanık, dünyanın Bağıryanık geliyor. Ciğerleri kasaptan alıyoruz. Buyruk yağlı hazırlıyoruz. Davar, koyun, keçi bu ciğerlerden sürekli bulunmaktadır. Ve sabah gidiyor erken saatlerde kasaplardan alıyoruz. Getirip burada hazırlıyoruz. Müşterilerimize ikram ediyoruz. Şimdi bizim buraya gelen müşterilerimiz bazen hoşuna gidiyor. Ciğer dükkanları açıyorlar ama bir ay sonra geri kapanıyor. Böyle yapanlar çok. Bir ay sonra kapananlar, 2 ay sonra en fazla sürse 1 yıl sürüyor. 1 yıldan sonra geri kapatıyorlar. Ama biz işimizi seve seve yaptığımız için yıllarca yani 80 yılından beri müşterimiz gittik sıra artıyor zaten. Her yerden geliyor ya. Dünyanın yani Türkiye'nin 4 bir yanından geliyorlar yani. Adam geliyor ben Bursa'dan geldim diyor. Adam geliyor ben İzmir'den geldim diyor. Sosyal medyada YouTube atıyor oradan görüyorlar. Ve hele diyorlar ki Ender Mutfak buraya mı geldi? Evet buraya geldi. O zaman biz burada yiyecek diyorlar. Ender Bey'i de çok beğeniyorlar. Bizde kıyma, kuşbaşı, ciğer, uykuluk, bez onlar sürekli bulunur. Yani Kozan'da başka ciğercide bulamanız uykuluğu. Arasanız dahi. Evet hep burada kalacak. Ha benim oğlum var şimdi Mehmet Bağıryanık. O düşünürse bilmiyorum artık. Ben şu an düşünmedim. Masalarımızın da mangal olmasını biz belirledik ve millet yiyince çok keyif alıyor. Ve şöyle baktığınız zaman şeysiz gözüküyor ama böyle sıcak sıcak ekmeği kızdırarak, bandırarak yediğiniz zaman çok keyif alıyor. Lezzetli oluyor. Şimdi bazı yerlerde masalarda tabağa çekiyorlar. Ciğer soğudu mu bir anlamı kalmıyor. Ciğer sıcak sıcak yemeniz lazım. Yani sabah geldik mi 6'da açıyoruz, akşama kadar devam ediyoruz. Ciğer temiz olması, yaralı olmaması çok önemli. Gidip bizzat kendim alıyorum ciğerlere. Yani kasaba varıyorum, şunu ver diyorum, tertemiz alıyorum. Ciğeri kendim pişiririm, ocakta kendim dururum. Bir başkasına pek güvenmem. Çünkü benim pişirdiğim şeyi bulamıyorlar yanımdaki elemanlar olsun. 3 dakikada pişer ciğer de yani biz 5 dakika sürdürüyoruz böyle ağır ağır kendi şeyinde. Çok güzel yani piştiği zaman lezzetli oluyor. Öyle kimisi yelliye veriyor böyle pervaneye açıyor. O şekil oldu mu ciğer yanar ve içi ağır ağır piştiği zaman çok güzel olur. Sabah 6'da gelirim buraya 6.30'da saat 10'a kadar buradayım. Mesleğimi seviyorum. Yani iş yerimi pek tergemiyorum. İşimin başındayım. Hiç bırakmadım. Cumartesi, pazar hariç. Hastalık hariç. Çok şükür. Kendim yapmayı sevdiğim için başka ustalara da pek bırakmıyorum daha doğrusu. Şimdi ben ocağa geçtiğim zaman dışarıda müşteri geldi ben ocaktan gördüm mü daha keyif alıyor böyle. Ustam sen pişirirsen gerek diyorlar. Onun için de beni öyle alıştırdılar. Ben de hiç ocağı bırakamıyorum. Şalgam içilir. Adana'nın şalgamı. Ciğerle şalgam, soğan daha güzel olur. Acı biberi, samırsağı bunlar olmazsa olmaz yani. Yüreği, böbreği her şey var abi. Şimdi ciğeri biz takım olarak alıyoruz. Yani beyazı, yüreği, böbreği, bezi, çözü hep üstünde. Bunu hep ayrı ayrı hazırlıyoruz. Müşteri ne isterse onu veriyor. Yazın 90 dereceye buluyor galiba buranın ısısı. Hemen hemen her gün yiyoruz ciğeri. Hiç yemediğimiz gün 100 gram yiyor. Yani bir kişilik yiyor her gün. Ciğerin abi bana çok faydası var. Genç kalmamın ve ciğere borç. Yani çok ufaktan başlamışık ya bu işe. Küçük yaşta geldik işte. 2 yıl bir askerlik şeyim var. Yabancı onların yanında tercüman oluyor. Tercümanlar onlar anlatıyor. Evet çok beğeniyorlar. Çocuklar gelmiş mesela 10 yaş ciğer yemiş. Gitmiş İstanbul'a. Oradan geliyor ben çocuğum diyor buraya ciğer yemeye geldim diyor. Ciğerciler vardı diyor. Buraya Ciğerciler Sokağı dedin mi bilirler. Bu şekilde diliyoruz. Şu şekilde. Hemen bunun 4'ünü, 3'ünü tek tek keser. Benim de şeyim böyle. 4'ünü birden keserim. İkisini bir. İşte yaylamızdan gelen hayvanların ciğeri. Kasaptan gelir böyle. Biraz dondurmazsan bu cıvı oldu mu pek
Eskilerden iç yağıyla yapardık bunları. Milletin ağzına donardı. Sonradan bu kuyruk yağa geçince millet daha çok zevk alıyordu. 4 ciğer 2 yağ oluyor. 120 gram falan gelir. Abi yerime oğlumu yetiştiriyorum. Mehmet Bağrıyan'ı yetiştiriyorum. Artık bizden sonra bu Mehmet Bağrıyan'ı. Mangal kültürü Kozan'da vardır. Yani Adana merkezde bu mangal kültürü yok. Daha doğrusu Türkiye'nin diğer illerinde de yok. Bu ciğerle mangalın ilişkisini kimse bilmiyor. Lakin ciğeri koyduğunuz zaman personelimiz közü getirdi. Kişi isteğine göre. Biz bir miktar pişiriyoruz. Kişi isteğine göre isterse ateşe çekiyor, isterse çekmiyor. Sulu seven ciğeri böyle hafif pişmiş sevenler başlıyor. İyi pişsin diyenler var. Örnek veriyorum müşterilerimizden. Onlar biraz daha közde bekletebiliyor. Kişisel tercihim sulu yemektir. Yani çok böyle aman aman pişsin, yansın o şeydir böyle ne diyeyim bir ön yargı vardır böyle eti çiğ yemeyenler için. Ama sulu her zaman iyidir. Etin sulusu iyidir. Et kanlı yiğit canlı gerektirirler. Böyle bir atasözü vardır. Et kanlı yiğit canlı gerektirirler. Üniversiteye gitti, okudu. Baba dedi ben dedi senin mesleği tercih ediyorum dedi. Ve bizim mesleğe döndü. Ekmeğimizi alalım. Şöyle şişimizin üzerine atalım. Gözümüze şuradan hangi sevdiğimiz ciğer varsa böyle gözümüze güzel gözüken. İşte ciğerden başlayalım önce. Mesela ben şunu tercih ederim. Hemen babamın ekmeğinde şöyle bırakayım. Şöyle alıyorum abi. Genellikle çatal kullanmak daha iyidir ama biz yani eskiden beri bu şekilde seviyoruz. Soğan salatamızı koyuyoruz. Şimdi eskiden bizim büyüklerimiz dükkana gelen müşterilerimiz der ki böyle sevdikleri için ben küçüklüğünden beri dükkandayım. Yani yaklaşık 10 yaşından beri babamla birlikte işte gel git tatil zamanlarında hem okul hem tatil zamanlar veya okuldan çıkınca direkt önlükle gelirdim. Büyüklerimiz der ki oğlum der eskiden soğan salatası ve sadece domates salatası var. Domates söğüşü var derler. Ama zaman geçtikçe insanlar böyle hani önce masanın görüntüsü önemli olduğu için tabii o eski soğan salatası ve domates söğüşü yerini ezmeye, pişmiş soğana, domatese falan bıraktı. Ama makbul olana önce soğandır yani. Ciğerin yanında olmazsa olmazdır abi soğan. Kimyonumuzu atıyoruz abi. Ciğer ve kimyon zaten birbirinden ayrılmaz. Kimyon mutlaka ciğere atılır. Mutlaka olması lazım. Şimdi kişiye göre değişiyor. Ben limon sıkarak yemeyi seviyorum. Tabii limonu etle beraber tercih etmeyen müşterilerimiz de var. Bu şekilde. Önce babama ikram edeyim. Uykuluk astrolistler sahneye en son çıkar derler ya böyle bir deyim vardır. Uykuluk bir nevi böyle bir çerezlik gibi yani öyle derler. Mezelik, çerezliktir. Uykuluk çok yenmez abi. Tadından yenir. Yani böyle benim canım aynen. Benim canım uykuluk çekti. Varım bir kişilik yiyeyim. Olmaz. Yine ben kimyonu seviyorum. Biraz kimyon, biraz da soğan atalım içine. Yine limonumuz, devam edelim limonumuzla. Bu şekilde devam edebiliriz abi. Şimdi Türkiye'de ciğer deyince Kozan gelir. Kozan'a gidelim ciğer yiyelim diye düşünen insanlar da bu sokağa gelir. Bu sokağın şöyle güzel bir özelliği var. Pazar günleri burada mesela şu an 4-5 tane esnafımız var. Pazar günü bir ciğerci açık. O ciğerci pazar günü bu sokağa komple masa atıyor. Ve her masada da mangal var. Kesinlikle hiç kimse böyle masada soğuk ciğer yemiyor. Bize mesela 3 haftaya bir geliyor. 2 pazar kapalı, bir pazar açığız biz. Kendi aramızda esnaflarla olan samimiyetimizden dolayı hani dedik hiç tatil yapamıyoruz. Zaten haftanın 6 günü sabah saat 6'da 7'de mesaimiz başlıyor. Akşam saat 10'da bitiyor. Böyle bir şey olduğu için kendimize biraz vakit ayırmamız lazım abi. Kozan gibi bir yerde bu işi büyütmek yanlış olur. Çünkü Kozan'ın bütçesi belli, kapasitesi belli. Ne olabilir? Büyük şehre gidildiği zaman mesela Adana gibi büyük şehirde mesela şu an Adana bize 70 km uzaklıkta. Adana'ya gittiğimiz zaman bu iş olabilir. Sirkülasyon fazla Adana'da. Girenler, çıkanlar, havalimanına uğrayanlar, otogara uğrayanlar orada çok olduğu için. Buranın tek bir artısı bir üniversitesi var. Bir de böyle hafta sonları geziye gelenler, turlara gelenler var. O da ayda ya bir defa ya 2 defa oluyor tura gelenler. Üniversitede dediğimiz gibi 10 aydır. 10 ayın 8 ayı devam eder. 2 ay zaten tatille geçer. Şube açmak isteyen veya ne bileyim Mehmet sen yanıma gel birlikte şube açalım diyen çok. Ankara'da bir arkadaşım var hani laf açılmışken söyleyeyim. İnek çiftliği var. Diyor ki işte büyükbaş küçükbaş hayvan çiftlikleri de var. Diyor ki bana gel diyor İstanbul'da bir dükkan aç. Finansman ben olayım sen burayı işlet. Ama taş yerinde ağırdır abi. Taş yerinde ağır olduğu için bir de müşterilerimiz bizi babamla birlikte görmeyi seviyorlar. Yani aynı karede görmeyi daha çok seviyorlar. Ya babam ocak başında ben servis yapacağım. Ben ocak başındayım babam servis yapacak. Müşterilerimiz bizi öyle sevdiği için bilmiyorum şu an şehir dışına açma gibi bir düşüncemiz yok yani. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Babam da zaten kolay kolay dükkanı bırakmazdı. Ya bir hastalık olacak ya bir düğün cenaze olacak da şöyle bir saat gidip bir hava alıp geri gelecek. Onun haricinde sabah evden çıkar dükkana gelir. Akşam saat 10'da 9'da evimize gideriz. İşini severek yapan bir insan ve bunun püf noktalarını bilen bir insan bu işi yapabilir.
Ama insanların zihniyeti para kazanmak olduğu için püf noktalarını es geçiyorlar. Bu şu an masamıza gelen ekmeğimiz, bu Kozan'ın kendi ekmeği. Bu da Adana Kozan dışında yok. Bununla Kozan dışında yapmıyorlar. 100 iş yeri vardır. Belki 10 tanesinde vardır. Bu her masada mangal kültürü. Yok. Yani Adana merkezde bile yok. Zor bir şey değil aslında. Bunun gerekçeleri var ha. Bunun gerekçesi ne? Birincisi bundan çıkan duman iş yerinde ne yapar mesela? Her sene boyatmak için biraz maliyetlidir. Her sene boyattırırsın. Duman çıkıyor çünkü is çoğalıyor. İşte ne bileyim her masaya bunu verdiğin zaman çevredeki insanlar şikayet ediyor. Diyor ki dumanın altında kalıyoruz. Adana merkezde de apartman çok olduğu için şehir dışında orada olabilir, merkez dışında yapabilirsiniz. Bunlara ciğere karşı bir önyargı var. Mesela işte geliyor ben ciğer yemem, ciğeri ağzıma almadım veya ne bileyim ben hiç ciğer yemedim diyen insanlar. Ama örnek veriyorum işte diyor ki ben diyor et yerim veya kıyma yerim başka bir şey yemem diyor. Veya diyor ki ben tavuktan başka yemem diyor. Arkadaşıyla geliyor ciğerden bir şiş alıyor. Ya diyor bana hemen oradan bir ciğer takviyesi yapar mısın? Mesela hoşuna gidiyor. Biz diyor evde yapıyoruz diyor böyle yapamıyoruz diyor. Doğru biz de yapamıyoruz evde yapınca. Ama diyor, iş yerinde yapınca ne bileyim babadan oğula gelmiyor. Yani mesela babamın babasından gelmiyor. Yani ömrünün yettiği mesela 66 doğumlu 80 yılında açmış. 14-15 yaşlarında kahve açmışlar. Bir iki yıl kahve kapanmış ondan sonra. Ben seviyorum ya. Ben şunlarla uğraşmayı, ne bileyim ciğer doğramayı, dizmeyi, pişirmeyi, insanlara servis etmeyi, masaları donatmayı seviyorum. Fotoğraf karesi alındığında masa böyle dolu. Ya bu masa neredeymiş? Kardeş Kozan'da Bağlayanık'ta Bünyamin abinin yerinde desin insan diye. Babam hep der ki oğlum der imkanım olsa bu hayata bir daha gelsem der yine ciğerci olurum.